Yeni bir videodan hepinize selamlar dostlar. Bu videoda sizlerle kanal hakkındaki gidişat ve gelecek planlarım hakkından birazcık söz edeceğim. Geçtiğim yıl ne gibi şeyler yaptım? Önümüzdeki dönemler içinde neler yapacağım hakkında kısa bir sohbet edeceğiz. Aynı zamanda kanala yeni gelen ve aramıza yeni katılan arkadaşlar için de kendimi tanıtacağım. Daha sonra da mevcut durumlar hakkında birazcık konuşacağız. Bu video birazcık böyle tanıtım ve sohbet havasında geçecek arkadaşlar. Onun haricinde hobiye nasıl başladım, nasıl devam ediyorum, YouTube serüvenim nasıl başladı, şu anki durumlar nasıl gibi birçok konuya değineceğim. Daha sonrasında da mevcut canlılar ve akvaryumlarla ilgili güncellemeler ve mevcut durumları da kısaca bir gözden geçirip kapanışı yaparız diye umuyorum. Kendimi tanıtmaya başlamadan önce birazcık size kanalımı tanıtayım arkadaşlar. Özellikle yeni gelenler için. Aguamantis YouTube kanalı Aralık 2023'te açıldı arkadaşlar ama o dönemde herhangi bir paylaşım yapmadım. İlk yatay videomu da bir tanışma videosuyla Nisan 2024'te paylaşmıştım. Herkese merhaba dostlar. Aguamantis YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Taner. Bu videoda sonunda tanışacağız. İlk paylaştığım videoyla son paylaştığım videonun arasında dağlar kadar fark var arkadaşlar. Kamera karşısında olmaya alışkın olmadığım için, bir heyecan olduğu için ve yaptığım hobiyi, gelişmeleri ve deneyimlerimi de size aktarırken hata yapmamak için aslında birçok şeyi kesip birçok defa tekrarlıyorum. Hala o heyecanımı yenemedim. Yani bu amatör ruhumu kaybetmedim diyebilirim. Hala öyle yani. Aguamantis YouTube kanalının ilk yatay videosunu Nisan 2024'te paylaştım demiştim. Tam 10 ay oldu aslında. 1 yıl bile olmadı benim gözümde. 10 ayda 2000 aboneyi geçerek çok güzel bir başarı elde ettiğimi düşünüyorum. Çünkü benim hedefim ilk 1 yılda 1000 abone barajını geçmekti. Ve onu da gerçekten kısa sürede başardım. Ama tabii bu çok zor oldu. YouTube'da içerik üreten arkadaşlarımız da bu videoyu izliyordur ve demek istediğimi anlayacaklardır. Ya bir kanala 1000 abone yapmak çok zordur. Gerçekten hani birçok şeyden feragat ettim ama bu hobiyi sevdiğim için ve bir şeyler paylaşmak istediğim için de amatör olarak da elimden geldiğince bir şeylerle uğraşıp sizlere keyifli ve güzel bilgilendirici içerikler çıkarmaya çalıştım geçtiğimiz yıl boyunca. Bu ilk adımı geçmemde yardımcı olan siz değerli takipçilerime de çok teşekkür ederim arkadaşlar. Gerçekten sağ olun, var olun. Bu yolda beni yalnız bırakmadınız. Birlikte keyifli içerikler oluşturarak, izleyerek, hatalı veya hatasız. Mutlaka hatalarım oldu, onlardan da bahsedeceğim. Elimden geldiğince bunları da düzeltmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bu yolda bana eşlik ettiğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. İlk paylaşmış olduğum videoda birazcık kendimden bahsettim ve kanalın adından bahsetmiştim. Yine burada onları güncelleyerek bahsetmek istiyorum. Aguamantis ne demek? Bundan başlayayım arkadaşlar. Akvaryum hobisiyle ilgilenen insanlara akvarist diyoruz biliyorsunuz. Akvarist ile başlayan ve akvarist ile biten birçok içerik üretici arkadaşımız da var. Bu konuda da farklı olmasını istediğim için kanalın adının Aguamantis koydum. Bu Aguamantis adı da şuradan geliyor arkadaşlar. Harry Potter serisini birçoğunuz izlemiştir ki ben Harry Potter hayranı biriyimdir. Harry Potter veya Wizard World dediğimiz serinin yani film oluşumunun içinde bir su büyüsü var arkadaşlar. Bunun adı da Aguamenti. Aguamenti. Water. Bunu kullanarak sonuna da akvaristin istini ekledim. Aguamantist oldu. Aslında böyle bir karmaşık bir şey. Bana göre çok yaratıcı ve hoş bir şey ama tabii beni takip eden ve kanalı izleyen birçok arkadaş da Aquaman diyor, Aquamantist diyor. Aquaman yani antibiyotik adıyla seslenenler de var. Hiç problem değil, olabilir. Kanalın adı Giresun'un G'siyle arkadaşlar Aguamantist. Aguamenti bir su büyüsüdür. Akvarist'in son ekini onunla birleştirdim. Yani suyla ilgilenen anlamına geliyor aslında. Öyle bir felsefesi var bence. Aguamantist böyle bir isim. Onun dışında çok kısa kendimden bahsedeyim arkadaşlar tanımayanlarınız için. Benim adım Taner. 34 yaşındayım ve aslında Orduluyuz ama ben doğma büyüme Zonguldak, Karadeniz, Ereğli doğumluyum. Doğma büyüme Ereğliliyim yani. 5 yıl kadardır da Bursa'da yaşıyorum. Bu şehre geldiğim zaman hiç sevememiştim. Çünkü Karadeniz dışındaki şehirlerin o kasvetliliği, basıklığı ya da betonlaşma cazip gelmiyor bizler için. O yüzden Bursa'ya da ben çok ısınamamıştım. Ama son dönemde bu hobiyle birlikte anladım ki Bursa benim için gerçekten bulunmaz bir nimet. Ya bu akvaryum canlıların üretim merkezi nasıl Antalya'ysa bence hobinin döndüğü ve sirkülasyonun çok olduğu yerde bence Bursa. Lütfen bunu söyledim diye linç etmeyin beni. Hobiye başlamam aslında 10'lu 11 yaşlar o döneme denk geliyor. Mahalle kültürünün olduğu bir yerde büyüdüm ve orada da böyle ufak tefek lepistes bakanlar vardı. Ortaokul yıllarıma doğru da böyle lepistes, batos, çöpçü falan bunlarla oyalandım. O dönem tabii ki herkesin baktığı gibi Japon balığı vesaire de geçti elimden. Biliyorsunuz bizim ülke dinamiklerimiz gereği belli yaşlarda belli sınavlara ya da iş hayatında, staj hayatında bir hayatlara
hazırlanıp koşmamız gerekiyor. Sürekli bir hazırlık aşamasındayız. O yüzden bu koşturmacanın arasında hobiye hiçbir şekilde vakit ayıramamıştım. Ta ki geçtiğimiz yıla kadar arkadaşlar. Ben de çocuklar için 2-3 tane Japon balığı almıştım. Onlara en azından bu hobiyi aşılayayım diye. Ama onlar ilgilenmeyince balıklar benim başıma kalmış oldu. Balıklar da küçük bir akvaryumdaydı ve onlara acıdığım için akvaryumu büyüttüm. Daha sonra konu buraya kadar geldi arkadaşlar. Kısaca geçtiğimiz yıl, yani ben onu artık 1. sezon diyorum. 1. sezonda neler yaptığımdan birazcık bahsedeyim. Daha sonra önümüzdeki aşamalarda, yani 2. sezonda ne gibi planlarım var, bunlardan da bahsedeceğim size arkadaşlar. YouTube macerasına ilk atıldığım zaman şu görmüş olduğunuz akvaryumların arka fonlarını yapmakla başladı. İşte bu arka fonları çeşit çeşit basıp yapıp bunlarla ilgili kısa shortslar atıyordum. Sonra nasıl yapılır gibi böyle başlaya buralara kadar geldim ve siz değerli takipçilerim de artık beni net görün, beni net duyun diye güzel bir kamera ekipmanı aldım. Artık beni daha iyi görecek, daha iyi duyacaksınız ve sizler için daha kaliteli içerikler çıkartacağım. Şu günden sonra inşallah. Nazar değmesin. Geçtiğimiz yıl Blue Ever Lepistes ürettim. Elma salyangozu ürettim. Karides üretmeyi denedim. Onun haricinde işte kendim böyle do it yourself tarzı, hani her hobicinin uğraştığı, işte mayalı sistem yapsam olur mu? İşte akvaryumda oksijenli su kullansam gider mi gibi böyle birçok şey denedim. Geçtiğimiz yılda kendim adına şöyle görüyorum. Yani siz de birçok videomu izlediğiniz hatalar var. İşte ne bileyim gülmüşsünüzdür, gülmemişsinizdir. Ben kendimce doğaçlama şeyler yapıyorum. Hatta bu videoyu çekerken bile bir metin ya da bir hazırlık yapmadım. Tamamen içimden geldiği gibi biraz sohbet ediyorum sizlerle. Geçtiğimiz yıl benim tamamen yani hobiye karşı bilgilerim ve deneyimlerin körelmesini bilediğim bir dönemdi. Yani o kadar çok şey değişmiş, o kadar çok şey unutmuşum ki bunları öğrenme ve deneyimleme dönemiydi benim için. Bu onlarca yıl boyunca biz işte eğitim hayatımız, iş hayatımız gibi şeylerle sürekli bir koşturmacanın içindeydik ve ben hayatımda şu dönemde güzel bir hobime vakit ayırabildim. O yüzden bu geçtiğimiz bir yıl bu açığı kapatmakla geçti benim için. Bu açığı kapatırken de sizlere de aktarmak istedim. İşte bazen komik, bazen acemice, bazen saçma sapan şeyler sunmuş olabilirim size. Sunmuşumdur yani. Kendimi geliştirerek böyle gideceğiz bir yerlere. Aynı zamanda bu ilk 1000 abone hedefim tuttuktan sonra yeni bir hedefim daha var. Bahsetmiştim. Önümüzdeki yılda da inşallah hedefim olan 10.000 aboneyle girmek istiyorum. Desteklerinizi benden esirgemeyin. Şurada 8.000 abone kaldı. Çok bir şey kalmadı yani. Ben hobimi yaparken dikkat ettiğim bazı noktalar var. Bazı arkadaşlar yorumlarda da belirtiyor ama bundan birazcık bahsedeyim. Niye ciklet beslemiyorsun? Niye lepistes üretimine girmiyorsun gibi şeyler geliyor böyle. Zaten bu takipçilerimizin sorduğu lepistes üzerine gırla içerik var. Ben beslemiş olduğum veya beslemeyi düşündüğüm canlıların bazı özellikleri olması gerekiyor arkadaşlar. Benim tarzım o diyeyim size. Ben akvaryumlarıma her canlıyı sokmak istemiyorum açıkçası. Yani bu arkadaşlara da bir cevap vermiş gibi olacağım burada. Mesela herkesin bu konuda hobi üzerine bir karakteristik keyfi vardır ya. Mesela bana sarı prenses besletemezsin yani. Ya da ne bileyim kafalı yunus, işte ne bileyim maymun kafa gibi balıkları benim akvaryuma kesinlikle sokamazsınız mesela. Hani kendimi tarif etmeye çalışıyorum ama şu an edemiyorum yani. Benim beslemek istediğim canlıların özel ve nadir olması lazım arkadaşlar. Yani bunları sahiplendirip aynı zamanda hobimi de genişletmek ve büyütmek istiyorum. Beğenmediğiniz ya da sevmediğiniz bir balığa ne kadar bakabilirsiniz? Bu tartışılır. O yüzden ben sevdiğim ve beğendiğim, bana keyif veren, ekonomik olarak da çok yük olmayacak ve bir yerden sonra o kendini artıya geçirerek hobi geliştirecek canlılar besliyorum ben. Kafamdaki plan program bu. Ama bunun sonucunda da şöyle bir şey oluşuyor. Bunu diğer YouTube'da içerik üreten arkadaşlar da biliyordur. Onların da başına geldiğini biliyorum. Aynı şekilde ben de bir açıklama yapayım. Takipçilerimizden bazıları şey diyebiliyor. Ya siz hobi kanalısınız ama işiniz gücünüz ticarete geliyor falan gibi bir konu var aslında. Bu videoyu izleyen birçok takipçimize ben deli gibi hediye vermişimdir. Takas yapmışımdır ya da ücretli de vermişimdir. Adı üstünde hobi yani. Daha önce de verdiğim bir örnek var. Şu akvaryumda 1000 tane balık olsa ben hiç keyif almam zaten. Yani onun da bir görselliği vardır ya da mesela şu akvaryumda 100.000 tane karidesin olması bana görsel bir keyif de vermez. Anladınız mı? Hani akvaryumdaki canlı sayınızı zaten bir süre sonra ister istemez azaltmanız gerekiyor. Eğer yeriniz varsa ve istediğiniz bir canlıyla bunu takas edebiliyorsanız hobiciler arasında takas da yapıyoruz. Yani bitki alıyorum, karides veriyorum, salyangoz alıyorum, balık veriyorum gibi böyle takaslar olabiliyor. Eğer hediye edebileceğim bir balıksa ben zaten hediye edebiliyorum. Bursa'da birçok kişi benden zebillah kadar lepistes ve endler almıştır. Bitki
almıştır yani. En son yılbaşında da bir çekiliş yapmıştık. Bu akvaryumdaki her şeyi budamıştık, vermiştik. Daha yeni yeni büyüyorlar zaten. Hani burada ticari bir kaygımız yok bizim. Benim gibi bir sürü kanal var yani. Lütfen bu konuda biraz anlayışlı olursanız sevinirim. Geçtiğimiz sezon içerisinde şu görmüş olduğunuz 3 katlı set kurulumunu yaptık. Bunu böyle bölüm 1, bölüm 2 şeklinde dizin halinde yayınlamıştım. Çok güzel oldu. A'dan Z'ye nasıl yaptım, maliyeti nedir, neler kullandım ve neler bakıyorum gibi A'dan Z'ye şu üçlü setin kurulum macerasını sizlere tanıttım. İzlemeyenleriniz varsa oynatma listelerinde mevcut. Hobi ilk başladığım dönemde arkadaşımdan aldım. Şurada 100 litrelik büyük bir akvaryumum var. Bir de şurada kümes adını verdiğim bir tane daha akvaryum var. Aslında bir tane de bombeli akvaryumum var ama burada koyacak alanım olmadığı için ve boş olduğu için şu an balkonda duruyor. Belki onu yaza doğru bir faaliyete geçiririm. Bir de evimizin girişinde holde bir tane var. Onda da uzun kollu karidesler var. Şimdi birinci sezon bitti, ikinci sezon başladı demiştim. İkinci sezonda neler yapacağım hakkında size küçük küçük bilgiler vereyim arkadaşlar. Birazcık spoilerla gidelim. Şu 3 katlı akvaryumumuzun en üst katına Cardini akvaryumu kuruyorum arkadaşlar. Aslında bu kamera ekipmanlarını almamın sebebi de o akvaryumdur. Bu akvaryum kurulumuna doğru benim kullanmış olduğum emanet bir kamera vardı. Onu sahibi geri aldı ve ben kamerasız kaldım ve kullanmış olduğum telefonda tost makinesinden hallice bir şeyler yapıyor ama o videoyu hazırlarken ne görüntü adam akıllıydı, ne ses adam akıllıydı falan filan, montaj aşamasına geldiğimde illallah ettim artık. O yüzden artık dedim ki buraya kadar, madem bu işi yapacağız, büyüteceğiz. İnsanların da bir beklentisi var. Ben de bu işten keyif alıyorum, bir çaba sarf ediyorum ve kendimi geliştirdiğimi de düşünüyorum. O yüzden böyle bir ekipman sana şart. O yüzden böyle bir girişimde bulundum. Aslında o Cardini Akvaryum kurulumu serisinin ilk videosunu çekmiştim. Yine çekeceğim. Aralarda hatta ilk çektiğim video ile son çektiğim video arasındaki dağlar kadar farkı siz de göreceksiniz. Öncelikli olarak bu yılın ilk serisi Cardini Akvaryum olacak. Cardini Akvaryum'u kuruyorum adı altında yeni bir seri başlatıyorum. Ve harici olarak bir aksilik çıkmazsa arkadaşlar şu arkamda görmüş olduğunuz akvaryumu veriyorum. Şuraya bir set daha kuruyoruz. Bir üçlü set burada, bir üçlü set burada olacak. Benim olduğum alanda da dolapla bir high-tech akvaryum kurmayı düşünüyorum şu an. Tamamen sponsorlara bağlı. Sponsor arıyorum. Belki de o sponsor sensindir. Velhasıl yaz döneminde bakacağım, bir araştırma yapacağım. Eğer dediğim gibi şakası bir yana bir sponsor vesaire bulursam, Kreakua gibi, şuraya dolaplı bir high-tech akvaryum kurmak istiyorum. Aynı şekilde şu setten bir tane de buraya koyacağım. Burası böyle U şeklinde olacak gibi düşünün. Ortada high-tech bir akvaryum. Yine bu duvar boş poster ya da armatür asmak için. Aynı zamanda şuraya bir 3 katlı daha set kurmak istiyorum. İnşallah burası da böyle güzel bir alan olacak benim için. Bilmeyenler için söyleyeyim. Şu an bu görmüş olduğunuz alan benim salonum arkadaşlar. Ve ben salonumu sadece şu görmüş olduğunuz 1,5 metrelik alanda hobimi icra etmek zorundayım. Çünkü evimde başka alanım yok. O yüzden bana bazen şey diyorlar, abi niye bu kadar dar yaptırdın bu sehpayı falan. Ya buna özel bir sehpa yaptırmam gerekiyordu ya komple böyle evdeki salonun düz dizaynını değiştirmem gerekiyordu ki yapamıyorum eşyalardan dolayı. O yüzden burada bir değişiklik yapacaksam bunları komple kaldırmam lazım. İnşallah yaza doğru da bu netleşecek, kesinleşecek. Haricen beslemiş olduğum canlılardan ufak tefek sahiplendirme yapmaya başladım. Özellikle ana tankımdaki mavi melek karideslerin hepsini veriyorum. Bu akvaryumda karides bırakmayacağım. Şu an bu akvaryumda 6 tane Otocinclus var ve albino endler kolonim var. Bir de mavi melek karidesler var. Onlar da 50-60 kadar kaldı. Hepsini vereceğim. Burada biliyorsunuz ramşon salyangozlar vardı. Hem onlarla beslensinler, onların popülasyonu biraz azalsınlar. Hem de burada üresinler diye katil salyangozları buraya aldım. Nerite ve posa tavşan salyangozunu da üst kata aldım. Üst katı dediğim gibi kardina tankı yapacağız. Onun haricinde şurada bir tane cüce kerevit akvaryum var. Şuradaki dolabın içinde Duplicarus corderas, yani birçoğunuzun çöpçü olarak bildiği Corderas türü balıklar var. Onlarla ilgili de bir video çekmiştim. Bu koloniden aldığım ilk batın yumurtalar ne yazık ki mantarlaştı. Onun üzerine çalışıyorum. Ufak tefek denemeler yapıyorum. Ama şu ana kadar başarılı olamadığımı söyleyeyim. Yine kafamda böyle bir paludaryum, teraryum gibi birçok fikir var. Akvaryum canlıları dışında ufaktan böyle egzotik canlılar, börtü böcek işlerine de girmeyi düşünüyorum yaza doğru. Kafamda böyle güzel canlılar var. Size mümkün olduğunca nadir bulunan özel türleri göstermek istiyorum. O yüzden abi neden ciklet beslemiyorsun? Niye lepistes beslemiyorsun? İşte şunu beslesene falan diye önerilerde bulunuyorsunuz ama zaten bunlar Türkiye'de çok bulunuyor ve bunlarla alakalı da çok içerik var. Ben YouTube'daki açıkları kapatmak istiyorum. Mesela uzun kollu karidesler üzerine bir video çektim. O videoda da çok büyük bir hata yaptım. Onu da videonun ikincisi gelecek, anlatacağım. Bu canlılar üzerinde hiç detaylı video yoktu arkadaşlar. Yani YouTube'daki boşlukların doldurulması için bir çaba sarf ediyorum. O yüzden böyle en güzeli olsun, en özeli olsun gibi bir çabam var. Şunu da diyebilirsiniz. Elimdeki bütün canlılar da böyle
böyle nadir özel falan değil. Mesela cüce kerevitler özel değil. Normal diminutus yani bir Meksika portakal değil. Ama daha önce beslemiş olduğum bir canlı olmadığı için deneyim kazanıyorum. Yani birçok canlı üzerinde de böyle farklı farklı gidiyorum. Şu an karides, kerevit, salyangoz, balık gidiyoruz bakalım. Ama dediğim gibi yaza doğru da böyle börtü böcek, belki bir sürüngen, belki özel türler gelir yine balıklar. Böyle yengeçler, bir şeyler gelecek yani val fikirleri. Konuşacak o kadar çok şey var ki. Ben de var ya, sohbet etmiyoruz demişim ha. Velhasıl koskoca bir yılı geride bıraktık. Vay be. Bir yıl olmuş. Tam bir yıl. Aslında tam bir yıl da değil ama. Dediğim gibi ben bu videoya özel bir metin ya da kafamda bir senaryoyla hazırlanıp gelmedim arkadaşlar. Tamamen böyle birazcık sohbet edelim. Geçmişte neler yaptım, gelecekte neler yapacağım. Önümdeki bir kısa bir yol haritam var. Tabii bu bahsetmiş olduğum yapmak istediğim planları da oluştururken tamamen hobiye ayırabileceğim bütçe ve yapabildiğimi sürdürebilecek miyim kısmında birçok eksiklerim var. O yüzden acele etmeden yapıyorum. Şöyle bir 10 litrelik akvaryumda başlamıştım. Şu an durumu görüyorsunuz. Acele etmeden bu kadar oldu. Bir de acele etsem ne olacak? Yani gerçekten emin adımlarla gitmeye çalışıyorum. Birçok eksiklerim var, farkındayım. Ama emin olun bu amatör ruhumu hiçbir zaman kaybetmeyeceğim. Mutlaka hatalarım, işler olacak. Ve en önemlisi de ne biliyor musunuz? Gerçekten amatörlük ruhumuzu kaybetmeden hobiyi yapabilmek. Ben henüz o amatörlük ruhumu kaybetmediğimi düşünüyorum. Kaybetmeyi de hiç istemiyorum gerçekten yani. Zaten bu videoyu izleyen sizler de bu hobinin içinde olduğunuz için az çok tahmin edebiliyorsunuz. Nasıl gidiyor bu hobi falan gibisinden. Velhasıl şimdilik durumlar böyle arkadaşlar. Kanalı nasıl kurdum? Hobiye nasıl başladım? Hakkımda merak edilen ya da beni tanımak isteyenler için kısa bilgi verdim. Hobiyi geliştirmek adına ve sonraki süreçlerde neler yapacağımdan birazcık bahsettim sizlere. Vay be 42 dakika olmuş. Ben 42 dakikadır böyle boş boş konuşuyorum. Neyse sonuç olarak Aguamentist YouTube kanalı yeni sezonda bomba gibi içeriklerle karşınızda olmaya devam edecek ve bundan sonraki süreçte de inşallah böyle kademeli bir şekilde kaliteyi arttırarak sizlere içerik çıkartmaya devam edeceğim arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi ve henüz kanalıma abone değilseniz şu aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olabilir. Bu kardeşinizi destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben Taner. Geliyorum. Olmadı. Hoşça kalın.